kimseyi kırmadan söylemek gerekirse offroad Türkiye'de ilk zamanlarda yanlış anlaşılmadı ama abi bu arabayı kırmazsak da biz buradan Amerikancılar, İngilizciler, Almancılar, Japoncular da gireceğiz. Pratiği yapmamız lazım şimdi yani. Bizim yapamadığımızdan değil. Şu an kalbim kırıldı. Gültaş 4x4 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Serhat Karadağ. Ben Koray Altuntaş. Haftanın konuklarında bugün hepimizin aslında kamplardan, offroad'dan, bu işin başlangıcında tanıdığımız, izci team'den özellikle bildiğimiz Okan Tozun var. Merhabalar, herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın abi önce? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Böyle bir konsept yapmak istedik. Hem insanlar offroad nasıldır, kamp nasıldır, bu işin yani en bilinen, en tepede diyebileceğimiz, benim de özellikle çok değil izlediğim. ama yani ilk mütevazılığa gerek yok. diyelim, evet. Ya beraber istişare yaptık, sen çıktın abi. Evet, sağ olsunlar, sağ olun. Abi şimdi su altı teknolojisinden çıktığını biliyoruz. Evet. Kendine ait zaten bu anlamda bir şirketin olduğunu, Okan Bey'in olduğunu biliyoruz. Evet. Zaten hani offroad'dan, overland kısmından tanıdığımız da var ama sen de kendinden kısaca bahseder misin? Valla ben 74 doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Sualtı Teknolojisi mezunuyum. Biraz önce de dediğin gibi aslında offroad'la işin bağdaşması biraz da bizim ekstrem şartlarda işte gemi kurtarma hizmetleri, işte helikopter, uçak çıkarma hizmetleri vermemizle oldu. Sonra zaten otomatikman şeyin içine girdik. O yıllarda da, başladığımız yıllarda YouTube çok zayıf. İlk yılları televizyonlarda buna benzer programlar yoktu. Sonra birkaç televizyoncu abimiz ya bunu şey yapsana, ekranlara taşısana. Zaten eskiden bir TRT'de de sualtı kameramanlık şeyim vardı. Yani Fotoğraf çekimleri. Fotoğraf çekimi, evet. Biraz işe aşinaydık. Sonra işte bir ekip kurduk. Ekiple beraber biraz ilerledik. Baktık ki çok güzel tepkiler oldu. Çok güzel abi. Evet. Sonra 12 sene devam ettik o şekilde. Bir başladık, 12 sene bırakamadık. İzci team'i tam ne zaman kurdunuz abi? 2008 olması lazım, yanlış hatırlamıyorum. Ekibe nasıl karar verdiniz o zaman? Ekibe nasıl karar verdik? Aslında işte bir elin parmakları kadar adam yapıyordu zaten bu işi. Onlarla birlikte biz ilk İSOF derneğini kurduk. İzmit Offroad Kulübü. Ondan sonra da gezmeye başladık. Tabii Türkiye o kadar güzel bir coğrafya ki. Yani gezdikçe... Gez nereye kadar da? Evet. Keşfettikçe. Yani gerçekten aşık olunmayacak bir coğrafya değil. Bir de büyük bir coğrafya. Yani bir ucundan bir ucuna. Şu an bile 24 saatte gidiliyor araçla. Çekimlerle birlikte şey yapınca geri dönüşler de çok güzel oldu. Abi zaten Serhat'la biz 12 sene önceki yaptığın çekimlere bakınca hakikaten çok profesyonel. Yani. Tabii, o zaman tabii, bile tabii. sen bir level ileride gelmişsin. Tabii. Yani ben şunu diyebilirim ki bu 12 senede 3-5 tane çok değerli kameraman ve görüntü yönetmeni arkadaş bizim izci team sayesinde yetişmiştir. Yani outdoor'a adaptasyon sürecinde, yani çocuklar radyo, televizyon ya da iletişim mezunlarıydı ama yani bir elinde balta, bir elinde kendine yer açıp kamerayla tamamen bu offroad'un içinde çok iyi şey yaptılar. Müthiş yani kompozisyonlar vardı zaten. Şu an bizim bölümleri çeken arkadaşlar bugün Camel Therapy tekrar başlasa çok rahat çekerler. Yani. Çok keyifli çekerler. Ben de kendi adıma teşekkür ediyorum. Evet, İnanılmaz güzeldi. Ben zaten ilk irtibata geçtiğimizde söylemiştim. Uzun bir Artvin rotası var. O rotayı bizzat 2019 yılında yaptım. Yani bir 10 gün Boğa Gölü, Kız Gölü, Balık Gölü. Balık Gölü. Orada uzun bir süre kaldım. O yüzden ben de kendi adıma çok teşekkür ederim böyle bir vesile oldu. Tabii hem vesile hem de çok güzel bir malzeme yani. İnsanlar dönüp de İzci Team kanalına baktıklarında bence inanılmaz güzel şeyler izlerler. Ya biz de çok keyif aldık. Yani diyebilirim ki şu an yani YouTube'un bu aşamasında biliyorsunuz insanlar böyle saygıyı biraz hoyratça kullanıyorlar. Ben valla bakıyorum, başka arkadaşlarım da söylüyor. Ya abicim bir tane mi kötü yorum olmaz? Bir tane mi küfür olmaz? Biz yani onun için seyirci de demek ki kaliteli abi, bir seyircimiz vardır. O konuya vardır. özellikle değineceğim. Çok. O konuya, YouTube konusuna özellikle gireceğim. Evet. Abi en başına dönersek offroad'a nasıl başladın? Oradan da sana şunu sormak istiyorum. Yani Türkiye'de bence offroad anlaşılmadı. Yani YouTube'da izlediğimizde aslında onu fark ediyoruz. Offroad'a sen nasıl başladın? Bu araçlara nasıl başladın? Ve offroad nedir? Senden de bunu bilmek istiyoruz. İstersen şu offroad nedir'den başlayalım. Zaten diğer cevapları da onun altında gizli zaten. Yani bana sorarsan offroad sadece araçla yolun dışına çıkmak değil. Yani illa
offroad yapabilmek için işte biz orada karışıklık oldu belki de. Yani illa yapılı araçlarla yolun dışına çıkmak değil. Zaten sözlük anlamı yolun dışına çıkmak. Tabii. Bence bugün güzel bir cross bisikletle, motosikletle, sırtında kamp çadırın, çantanla da aynı şeyi yapabilirsin. Ama bizde algıda seçicilik oldu. Sadece sanki offroad işte çok yüksek, yükseltilmiş, büyük lastikli, vinçli araçlarla işte o da şeyin içine karışınca Şu an kalbim kırıldı. yok ama sonra Yok, kesinlikle. yani bunu hakkıyla yapan arkadaşlarımız da oldu ama sadece bir şeyleri yarıştırmakla Aslında uğraşan ikiye bölmek arkadaşlarımız lazım da oldu. offroad'u yani. Offroad hani arama kurtarma Tabii. grubunda çok ayrı bir şeye geldi, dereceye geldi artık. Yani bir yandan da bu spor olarak bakıldığı zaman trail yarışlarıydı, oydu buydu. O da ayrı onu, bir şey. onu şimdi. ayırmak lazım. Yani o gerçekten yani bu konunun içinde yani yarış kısmı zaten bir şeyi Ayrı bir spor yarış dalına gidiyor. formatında aldığın zaman o zaten spora girmesi lazım. Ama onun dışında hani bizim yapmaya çalıştığımız böyle ekspedisyon gibi işte ne bileyim tam ağır offroad olmayan şekliyle anlatmak gerekirse yolun dışına çıkmak. Ama bunu süper bir 4x4 ile de yapabilirsin. İşte dediğim gibi bir cross motosikletle, bisikletle de yapabilirsin. Biz nasıl başladık? Yani dediğim gibi benim meslekten dolayı işte gemiler, Zaten doğa sporları vardı. Evet. Şimdi bir gemi karaya oturuyor ama gel kardeşim şurada karaya otur diyemiyorsun. Genelde de hep böyle Olmayacak yerde oturuyorlar nedense. Yolu şeyi olmayan yerlerde ona yardıma gitmemiz gerekince biz zaten doğal olarak işte biraz önce dediğim Offroad gibi yapmaya başladık. şeyciler de mesela AFAD'çılar da Akut'ta bir yere giderken aslında offroad'un kralını yapıyor. Tabii. Yani. Abi biz de zaten lafını böldüm Evet. abi. Yani ister istemez biz AFAD'la entegre olmaya başladık. Tabii. Hani çoğu atıyorum hani burada bahsedilir mi İHH, ANDA gibi bu Tabii. hani şeylerle sivil toplum kuruluşlarıyla ortak hareket etmeye başladık. Neden? Biz bir offroad camiası olarak hakikaten bu tarz yani selde, depremde çok işe yaramaya başladık ve bunu hani devlet kanalında da zaten gözükmeye başladık. Yani o mesela en son depremde biz buradan 350-400 tane araba çıkardık. Jeneratörler gitti. Kastamonu'da buradayım araç çıkardık. Şimdi çok güzel bir konuya değindin. Yani aslında yurt dışında bu tür adamlar yani offroadçular yani spesifik meslekleri icra edenler, spesifik işlerle uğraşanlar zaten arama kurtarma birimleri tarafından akredite olmuş durumda. Adam bir şey olduğu zaman işte bir dağda bir helikopter düştü bir şey olduğu zaman atıyorum Bolu Offroad Kulübü işte Ve çok Kütahya Offroad abi ve fazlasıyla işe yarıyoruz. Tabii ben yani bunu kendi gözümle gördüğüm şeyler var Serhat hani burada bir karda bir ortopedist doktor işte yani ex olarak bulundu. O zaman biz hani arama kurtarmacılar batonla yürürken biz offroad arabalarıyla onları geçiyorduk ve yani yürümeyin arabaya binin gidebildiğimiz yerlere kadar biz götürün ondan sonra siz devam edin dedik yani. Ve kesinlikle. Yani Kesinlikle. çok işe yarıyoruz bu tarz Kesinlikle. konularda. İstanbul'da da öyle yani bir en ufak bir şeyde zaten direkt offroad araçları koşuyor aslında. Son depremde yani biz hemen ikinci günü gittiğimizde aynen yani Sağına dönsen yol soluna dönsen su görmeye başladın. tabii, yol kalmadığı için mecbur yol dışında gidebilecek araçlar çok iş yaptı yani. Bu arada sizin de çok fazla çalışmanız olmuş. Var. Bu Evet. konuda. Biz- Arama kurtarma konusunda da var. Evet. Yani Offroad'a da bu şekilde başlamış oldunuz aslında. tabii yani aslında İster istemez Okan abiyle içine gitti girdiniz. yani. bu yani şekilde. mesleğin sporla hobiyle birleştiği bir alan oldu. Televizyonla da birleştirince de elimize yapıştı 12 sene. Peki Devam Öyle ettik. bir şey abi. Türkiye'de offroad. Ben bir izleyici olarak yani yıllardır offroad yapan, kamp yapan, burada da zaten hepimiz bunun üzerine de çalışıyoruz. Ama Türkiye'de offroad gerçekten doğru anlaşıldı mı? Yani araba kırmaya yönelik bazı şeyler izliyoruz. Çünkü YouTube'da sen de biliyorsun. Evet. Senden de bu konuda bir yorum istiyorum aslında. Ya şimdi Serhat her sporda bir fanatizm sporun bir tarafına bulaşıyor maalesef. Yani bu futbolda da var, basketbolda da var. Bence senin demek istediğini ben çok iyi anladım. Kimseyi kırmadan söylemek gerekirse. Yani o biraz asıl amacın dışına çıktı. Şov oldu biraz evet, sanki değil mi? Yani insanlar şey yapmaya çalıştı. Abi ben trail yarışlarına katılmayayım ama işte izci tim gibi giderken de onların bizim yapamadığımızdan değil. Biz onun Doğrusu tadını yap. kaçırmak istemedik. Biz hiçbir zaman
işte ne bileyim bir buğday tarlasını, bir Kesinlikle yonca tarlasında Arabamız sokmadık yani. amaçsızca şey yapmadık. Yani biz rekabet azalsın diye aslında kategorize de ettik. Amerikancılar, İngilizciler, Evet. Almancılar, Japoncular. Ona da gireceğiz abi. O Japoncular kritiği var. yapmamız lazım şimdi yani. Ama hiçbir zaman yani o fanatizmin içinde abi bu arabayı kırmazsak da biz buradan yani Tabii. o bizim şeyimiz değil. Biz istedik ki bizi 10 yaşında çocuk da seyretsin. İşte ne bileyim Ayşe teyze de seyretsin. Hasan amca da seyretsin. Ve geri dönüşlerden anladık ki hakikaten onlar da seyretti. Offroad Türkiye'de ilk zamanlarda yanlış anlaşılmadı ama sonlara doğru işte bu YouTube, sosyal medya Kanallar, offroad kanalları. işin içine girince bir yarış moduna bağladı. Hangi spor yarış moduna bağlarsa o biraz rekabetçi Evet ve abi, ne yazık ki. Ya eskiden Serhat zaten hani çok belli başlı gruplar var. Şimdi sen de ilk takip ediyorsun Binlerce abi. kanal İki var. kişi yan yana geliyor. Bir grup olabiliyoruz yani. Hani Evet, evet. o kulüp, bu grup derken yani bayağı bir bölündü ve bayağı bir her yerde bir şey oldu. Çığırından çıktık. İnanılmaz ya. Zaten istatistiklere baktığında abi YouTube'da dünyada değil ama Türkiye'de o kadar çok artık offroad ve kamp kanalı açılmış ki. Değil mi? Yani mesela yıl 2024 ama hala çadır nasıl açılır videoları var. Evet. İnanılmaz bir şey. O yüzden bu projede de işte hani ilk başlangıcımızda seni konuk almamızın sebeplerinden biri bu. Çünkü yani YouTube'un ilk yüklemelerinize bile baktığımızda 11, 12 yıl, 13 yıl diye hatırlıyorum neredeyse videolarınız var. Valla ben sana şöyle söyleyeyim. Biz herhalde 3-4 yıldır çekmiyoruz. Onu da soracağım. oraya da Son geleceğiz. çıkışta bu kalsın, rating bu. Neden yoksunuz Hiç diyeceğim. abone sayımız düşmemiş. Yani Evet. daha çok artmış. Millet bekliyor abi senden. Bekliyor gerçekten Ya bekliyor abi. tabii. Buna cevap verme Okan abi. Şimdi durdurup Gültaş 4x4 kanalımıza abone oluyorsunuz. Beğenmeyi unutmayın. Buyurun abi. Nasıl ama YouTube? Olur mu abi YouTube falan? Süper. Baktık ki şey yok. Yani abone sayısında azalma yok. Yok. Kötü yorum da yok. Ben ve arkadaşlarım şuna kanaat ettik ki biz hakikaten Kaliteli güzel iş yapmışız. güzel bir şey yapmışız yani. Çok Kaliteli bir şey yapmışız. Ama abi YouTube'a zaten çekmişsin gibi durmuyor. Yani zaten orada Yaşıyorlar bir zaten prodüksiyon öyle. var bir Yani- de. Televizyon prodüksiyonu var bir de orada. Yani Tabii. YouTube için hani çekim gibi değil. O kadar belli ki ama orada sizin bir de işte bilgi birikiminiz direkt karşıya geçiyor. Şimdi valla Serhat şunu kendimize şu öz eleştiri ben yapıyorum zaman zaman. Belki kanal daha iyi yerlerde olabilirdi ama senin dediğin gibi biz televizyoncu kafasıyla televizyonla uğraşmaktan sosyal medyanın bu hale geleceğini bilmiyorduk. Bilseydik zaten herhalde şu an dünyanın en çok Kesinlikle abi. izlenen kanallarından biri Burada katılıyorum olabilirdik. sana. Yani o şekilde devam etseydiniz hakikaten Biz bunu kendi aramızda işte eski yönetmenlerimle, kameraman arkadaşlarla konuştuğumuzda abi biz bir yerde hata yaptık. O da televizyonla işte yok o belgesel kanalı bunu ikna edelim, şunu yapalımla uğraşana kadar kardeşim biz kendimiz Tek çünkü platformdan devam bir de işin komiği biz dış yapımlarız. Yani televizyon kanalının kamerasına ihtiyacımız yok. Değil mi? Mikrofonuna ihtiyacımız bir şey yok. abi. Ya Tabii zaten. 10-15 kamerayla çekiyorduk. Kendimiz editliyorduk. Kendi kurgu odamız vardı. Ama işte öyle oraya odaklanamadık. Eğer YouTube'a odaklansaydık belki şu an hala devam eden hiçbir şey bence hiçbir şey için geç kalmadın abi. Yo şimdi ya geç kalmadık ama şu anda şartlar çok zor. Bunu sona bırakalım abi Tamam, ya. okey. Bunu gerçekten. Tamam. Abi ben Son bir şeye başlayalım, ben son rating sona peşindeyim. Tamam. Tuvalet için bile arabalardan çok uzaklaşmıyor. Burası Türkiye coğrafyasında ayı görünebilecek en popüler. kurt ayı popülasyonunun çok fazla olduğu bir nokta. Amortisörün kolunu kesiyor. Biz neler gördük burada. Hani Nasıl olsa parasını alayım işte 70 santim yükselsin. bir sene sonra bakın vinç açılmamış falan. Tertemiz. O gözler ne diyor? Emrah diyor ki ayı. O tepedeki ayı. Bu ayı. Dedi camı kapatın yanınızdan da bir tane geçiyor. 4x2 aracı bile adam o hale soktu. Evet. Sizi izci team olarak ya da Okan Tozun olarak yeniden sosyal medya platformlarında göreceksiniz.